Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykut. Yaklaşık 3 yıldan beri yapay zeka otomasyonları kuruyorum ve şu anda 190'dan fazla işletmeye otomasyonlar kurdum ve yönetiyoruz arka planda ekiplerle birlikte. Bu edindiğim bilgileri mezara götürmemek için sizlerle birlikte geleceğin en güzel, en keyifli mesleklerinden biri olan yapay zeka otomasyonları mesleğini, yapay zeka otomasyonu uzmanlığı mesleğini öğretmek istiyorum. Hep birlikte, sizinle birlikte adım adım her şeyi bu videoda öğreneceğiz. Ama onun öncesinde bu işi öğrenmek isteyen insanlara bu iş nedir ne değildir gibisinden öğrenebilmeleri için bir sunum hazırladım. Hazırsanız hemen sunuma geçelim. Şimdi bu slaytta öğrenmeniz gereken, bu işi yapmanız için gereken tüm gerekli bilgiyi size veriyor olacağım. Şimdi hep birlikte yavaş yavaş bu işin artısı nedir, eksisi nedir gibi şeyleri öğrenelim. Yapay zeka otomasyonu nedir, ne işe yarar? Yapay zeka otomasyonları bir işletmenin sürekli tekrar eden işleri yapay zeka aracılığıyla otomatikleştirilmesi anlamına geliyor kısacası. Ya örnek vermek gerekirse mesela sürekli olarak bir kişi bir dişçi olabilir, bir dişçi güzellik merkezi olabilir. Dişçilerde güzellik merkezlerinde randevu almak için bir kişi bulunuyor değil mi? Bu kişiler ne yapıyor? Randevu alıyor, oluşturuyor, not alıyor. Sadece bu adam için aylık sallıyorum 30 bin liraya yakın para gidiyor diyor. Ama aynı şeyi yapay zeka 7/24 bu işi yapıyor. Bu işi randevusunu alıyor ve not alıyor, veriyor. Bunun gibi şeyler var. Ya sesli yapay zeka üzerinden de mesela müşteri hizmetlerini sağlıyor. Aynı bizim konuştuğumuz GSM operatörleri gibi konuşuyorsunuz, ediyorsunuz. Sizin sorunuzu varsa çözmeye çalışıyor. Veri tabanından bilgiyi çekiyor. Yapay zeka otomasyonları ne kazandırıyor biliyor musunuz? Çünkü zamandan para kazandırıyor. Yani zaman çok fazla gitmiyor. Anında yanıt veriyor. Anında sorunu çözüyor. Çok fazla düşünebiliyor yani. Olayı birden fazla açıdan düşünebiliyor. Paradan bir 30 bin lira o güzellik merkezindeki kişinin randevu alması nerede? Bir de 6 bin liraya aylık giderle e, alması nerede? Bir de bu 7/24 çalışıyor. 7/24 çalıştığı için ya siz uyurken bile sizin için çalışan bir asistan oluyor. Sizin için çalışan, sizin para kazanmanız için çalışan bir arka planda ekip oluyor. Hatta daha düşük hata oranını yapıyor. Yani dikkat dağınıklığı gibi bir şey yok. Görev adamı gibi, şey gibi düşün, operasyon adamı gibi. Sniper gibi uzaktan hedefin kendisine gelmesini beklemiyor. Direkt operasyona giriyor, tak 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 bam bam vuruyor, geri çıkıyor. Bu da onun gibi. İşletmeler neden otomasyon yaptırıyor? Çünkü 7/24 çalışıyor. İşte sürekli yeni çalışan gibi eğitilmesine gerek yok. Yani sürekli işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bu böyle oluyor, şu şöyle oluyor değil. Ne yapıyoruz? Yaptığımız bir şey şu. Veri tabanına bilgiyi yüklüyoruz. Ne gerekiyorsa direkt onu söylüyor. Yani onun haricine çok fazla çıkmıyor. İsterseniz biraz çıkabiliyor, isterseniz hiç çıkmıyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Yani şimdi mesela bir iş yeri olsun, sirkülasyonu çok fazla. Biri giriyor, biri çıkıyor, biri giriyor, biri çıkıyor. Sürekli işte ona sigorta yapıyorsun. İşte ne bileyim yok sevgilisinden ayrılmış oluyor, işte hayatı dağınık oluyor, o günü kötü geçmiş oluyor, geç kalıyor, uykulu oluyor. Yani bir satış pazarlamacı düşünün. Ya sürekli aynı mutlu olmaz. Mesela 70 defa reddedilse adam der kendini sorgulamaya başlar. Ama yapay zekada öyle bir şey yok. 1 milyon kez reddedilse de umurunda değil. Yani molaya gitmiyor. Yemeğe ihtiyacı yok. Herhangi bir şey yemesine gerek yok. Sigara molasına gitmesine gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Yani her şeyi tek başına yapıyor. Duygusal sorunları yok. Bunalıma girmiyor. Psikolojisi bozulmuyor. Siz sadece önüne ne verirseniz onu yiyor. Siz sadece ne yaparsanız, ne yapmasını istiyorsanız onu yapın. Yani yaptığımız işin diğer şeyi ben otomasyonlar diyorum ama yabancı ülkelerde ve işin genel itibariyle AI agents yani yapay zeka ajanları olarak geçiyor. Otomasyonları ajanlar olarak görürseniz şaşırmayın. Şimdi ajanlar ve otomasyonlar dediğimiz kaça ayrılıyor? Üçe ayrılıyor. Bu işlere başlamadan önce kesinlikle bir nişe odaklanmanız gerekiyor. İşte bir ona gireyim, bir buna gireyim. Şöyle düşünün. Bakın siz bir avcısınız. Bir avcı
iki farklı tavşan gidiyor. Birisi sol yöne gidiyor, birisi sağ yöne gidiyor. Şimdi ikisini aynı anda kovalarsanız ne olur? İkisi de farklı yöne gittiği için ikisini de yakalayamazsınız. Ama sadece bir tanesine uğraşırsanız yakalama ihtimaliniz çok çok daha yüksek. İkiye oranla. Bu da aynı onun gibi işte. Bu işlere başlayacaksanız maymun iştahlı çok fazla olmayın en başta. İlk önce bir işin arka planını, işleyişini görün. Ondan sonra zaten şöyle bir şey oluyor. Bu işe başlıyorsunuz, deniyorsunuz. Sonra kendinize en uygun olan alanı belirleyebilirsiniz veya genel de yapabilirsiniz. Sorun değil. Ama burada işin işleyişini öğrenmek için, işi kapabilmek için bir alana yönelmeniz sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Yazılı ajanlar şey oluyor işte WhatsApp'tan randevu alma gibi. Sesli ajanlar. Mesela web sitesine giriyorsunuz. Web sitesinde chatbot yerine sesli bot gibi yanıt verebiliyor. O tarz şeyler de var. Mesela bunun gibi. İşte görüntü ve video ajanları var. Fotoğraf, video, kamera görüntüleri analiz eder, değiştirir veya olsun. E-ticaret şeyi düşünün. E-ticaret mesela bu benim saat. Bu saati mesela böyle taktığım gibi düşünün. Bunu işte kumral bir erkekte taktığını düşünün. Zenci bir adamda taktığını düşünün. Bunun gibi yapay zeka ajanlar oluyor. Bunlar da görüntü, video vesaire oluşturuyor. İşte analiz falan yapıyor. İşte size raporlama falan yapıyor. Bu tarz şeyler de olur. Yani bu dediğim şey gibi yapay zeka modeli yapmak gibi de düşünebilirsiniz. Bu da SaaS'a giriyor, uygulamalara giriyor. Onları daha sonra ilerleyen zamanlarda zaten göstereceğim size. Bu AI agents'lar şu an nerelerde kullanıyor, ne işe yarıyor onu da göstereyim. Şimdi emlak sektöründe diyelim. Aynı şekilde işte emlakçılar gidiyor bir yere, ev göstermeye gidiyor. Ev göstermeye giderken karşıdaki kişinin konuştuğu kelimeye göre derecelendirip o kişinin almaya satın alıp olmadığını analiz ederek emlakçıya da yönlendirebiliyor. Böyle şey var. Evet, ticarette mesela kargo takip numaraları vesaire oluyor. Bu kargo takip numaralarını otomatik olarak sistemden çekerek söyleyebilen chatbotlar olabilir. Mesela WhatsApp müşteri hizmetleri hattınızı bir yapay zeka otomasyonuna bağladınız diyelim. Karşıdaki müşterinin WhatsApp numarasını baz alıyor. Daha sonra sistemden o telefon numarasına ilişkin olan veriyi çekiyor. İşte diyor ki İstanbul'da şey diyor işte soruyor yapay zekaya müşteri diyor. O da diyor ki Veli Baba'da transfer merkezinde gibisinden söylüyor. Sağlıkta aynı şekilde işte diş kliniğinde bu randevu alıyorlar. Aynı şekilde o şekilde kullanılabilir. İşte diş kliniğinde mesela şöyle bir şey de oluyor. Siz yapay zekaya bir toplu müşteri listesi veriyorsunuz numaralar olan. İşte sizden 3 ay önce diş bakımı yaptırdı. Şimdi diş temizlemesi olacak. Diş temizlemesi oldu. Şimdi ona 3 ay sonrasında yapay zeka kendisi onu arayıp işte 3 ay önce bizden diş temizletmesi aldınız. İsterseniz şu anda diş beyazlatma hizmetimiz %50 indirimde. Gelmek ister misiniz? Gelecekseniz size özel bir %20 indirim tanımlayabiliriz gibisinden arayabiliyor. Bunları söylediğim şeyleri zaten ilerleyen zamanlarda tek tek göreceksiniz. Aynı şekilde otelcilik, güzellik merkezi, çağrı merkezleri kullanan yerlerde artık ve sizin çağrı merkezi hizmetiniz var veya bir yerleri sürekli aramak istiyorsunuz. Yapay zeka sizin bilgilerinizi, veri tabanınızı, işte örnek veriyorum veri tabanına kasıt ne? Aklınızda soyut bir şey kalmasın diye söylüyorum. Veri tabanı olarak müşteri listesi, adı soyadı vesaire falan. Daha önceki aldığı hizmet, işte sizin dükkanınızın yeri nerede, işte sizin çalışma saatleriniz nasıl gibisinden verileri veriyorsunuz. O verilere göre de yapay zeka konuşuyor. Bu kadar. Kullanım örnekleri randevu alma, WhatsApp üzerindeki kişiselleştirilmiş chatbot hizmeti, aynı müşteri hizmetleri gibi kargo takibi otomasyonu, eski müşterileri arayarak bilgi verme otomasyonu. Bu işi öğrenmek için ne gerekli? Bu işi öğrenmek için öncelikle zamanınız olması gerekiyor. Eğer ki tam zamanlı işte çalışıyorsanız biraz uykunuzdan feragat etmeniz gerekiyor. Yani böyle bam güm diye direkt öğrenilmiyor. Ama öğrenirken de yani korkmanızda hiçbir şey yok. Eğer siz o bilgisayarın aç kapat tuşuna basabiliyorsanız, web sitesine YouTube yazarak girebiliyorsanız bu işi de halledebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Bazı insanlar
ekrana bakmaya, işte ekran başında çok fazla uzun süre kalmaya müsait değil. Yani bu iş herkese uygun değil. İşte sırf bu iş çok kolaydır gibisine bir şey değil. Çok kolay da değil, çok zor da değil. En başta biraz zorlanıyorsunuz. Hani bir spor yapmak gibi düşünün. Spor yaparken ilk önce işte e, ne yapıyorsun? İşte protein tozuna bakıyorsun. Sallıyorum işte egzersiz örneklerine bakıyorsunuz. İşte hareketlere bakıyorsunuz. İşte metabolizma hızınıza bakıyorsunuz. Kilonuzu, boyunuzu ölçtürüyorsunuz. Ona göre giriyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var, yani bu işe başlarken çok fazla şey bakmanızı tavsiye etmem. Bu uygulama nedir, bu uygulama nedir, bunu nasıl yaparım, şunu nasıl yaparım. Evet, ama sizin bir an önce bir uygulama yapmanız lazım. Ufaktan da olsa bir otomasyona giriş yapmanız lazım. Ufak ufak otomasyonlara giriş yaptıktan sonra şöyle bir şey oluyor. En başta böyle basit chatbot tarzında yapıyorsunuz. Yaptınız diyelim. Onu yaptıktan sonra böyle daha karmaşık, daha e, özgü bir şeyler yapıyorsunuz. Aklınıza fikir geliyor. Onu yapıyorsunuz. Böyle böyle adım adım, yani böyle çok karmaşık otomasyonlara girmeyin. İşte böyle aşırı şeye girmeyin. Detaya girmenize gerek yok. Bir de direkt başlamanız lazım. Çok fazla araştırmanıza gerek yok. Sizin bu işi yapa yapa öğreneceksiniz. Kervan yolda dizilir, düzülür müydü, dizilir miydi neyse, onun mantığıyla yapılır yani bu işler. Eğer ki tam zamanlıysanız günde 8-10 saat çok fazla vaktiniz yoksa günde 8 saat 10 saat yardırın. Yani çünkü gelecekte çok çok fazla bu işe rağbet artacak. Aynı bu şey gibi düşünün. Daha öncekinde mesela insanlar web sitesi 2000 yılında mesela web siteleri nasıl hızla yaygınlaşmaya başladıysa chatbotlar da aynı şekilde hızlanmaya başlayacak. Siz şu anki yaptığınız iş İstanbul Sarıyer'de 10.000 metrekarelik arazi almakla aynı eşdeğer. Hani dedeleriniz diyorsunuz ya, tarlala işte dedeme şu zamanda şunu teklif etmişler. Dedem yok demiş. Kim gelecek buraya, işte kim bakacak tarzında konuşmuş gibi oluyor ya. Siz, ya sizde de vardır ya da bir arkadaşınızda, dostunuzda illaki muhabbeti geçmiştir. Bu işte aynı şekilde öyle. Yani önceden yerinizi alırsanız daha sonrasında zaten adınızı, bilinirliğiniz çok daha fazla olduğu için, nam yaptığınız için, yani belirli de bir müşteri kitlesi yaptığınız için sizin için çok daha faydalı olur. Yani bir de şöyle bir şey. Siz yapıyorsunuz, sonra o kişi gidiyor arkadaşlarına anlatıyor. Arkadaşı gidiyor size arıyor, işte şöyle şöyle diyor, Ahmet'e böyle yapmışsın, bana da yapar mısın tarzında diyor. İşi doğuruyor yani. Bu da onun gibi bir şey. İşte internete girebilen, çok da eski olmayan, yani çok eski bilgisayarlar, böyle çok ağır hantal şeye tıklıyorsunuz, işte Chrome'a tıklıyorsunuz. Böyle 1,5 dakika sonra falan geliyor. Öyle değil de böyle 2020 yılından itibaren olabilen bir bilgisayar olsa çok daha iyi olur. Yani böyle çok eski püskü bilgisayarlar biraz yavaş kalabilir sistem için, her şey için. O yüzden şöyle 2020 yılı ve sonrasında bir bilgisayar olması çok daha iyi olur. İşlemci ve RAM önemli biraz bu işlerde. Arka planda bazen bazı otomasyonları indireceğiz, bazı programları indireceğiz. Yani onun için gerçekten önemli olabiliyor. İşte öğrendiğimiz uygulamalar N8'den ve Mac. Yani bazı insanlar diyor Mac'ten başla diyor da Mac, bir de bunun yanında Zapier var. Ben bu işe Zapier'la başladım. Sonra N8'e geçtim. M2 de biliyorum ama çok fazla ara sıra kullanıyorum. Yani değişiyor duruma göre. Ama bu işin babası, kralı, tahtı N8'e. N8'e direkt öğrenirseniz zaten diğerleri sizin için çok çok basit olacak. Sektörün geleceği. Ben araştırma yaptım. Bu araştırmada 2024 yılında bu gördüğünüz, yaptığımız işin toplam değeri 5,4 milyar dolar. Yani her yılda böyle %40, %50 büyüyor. Mesela 5,4 ya, gelecek yıl 8 milyon, gelecek yıl 12 milyon, böyle ivme hızlı bir şekilde, üstsel bir şekilde artıyor gidiyor. Yani bu bir tren gidiyor. Trene ne kadar erken atlarsanız şu an ilk duraklarını geçiyor gibi düşünün. Ya bundan 2 sene sonra orta duraklarda olacak. 4 sene sonra son duraklarda olacak. Onun gibi düşünün. 5-10 yıl içinde gerçekten her işletmenin kendi AI agent'ı olacak. Yani bu aynı web sitesi gibi değişilmez, vazgeçilmez bir şey olacak. İnsan gücü gerçekten ama gerçekten azalacak yani. Bir şeye
bir insan sürekli tekrarlıyorsa, ediyorsa otomasyon bu işin yerini alacak. Hani bazılarımız diyor işte yok insan kadar duygu veremez falan şu bu. Onlar artık onlar da gidiyor artık. Sırf o insan duygusunu verebilmek için bir de ayrı yapay zekalar var. Yani ilerleyen zamanlarda çok çok daha ileriye gidecek. Yani insanla yapay zeka arasındaki farkı etmesi neredeyse çok çok az olacak. Bu beceriyi bilenlere de aynı şekilde yüksek talep olacak. Yazılım bilmeli misiniz? Gerek yok. Yani çok bilirseniz ekstra güzel bir şey. Çok bilmenize gerek yok. Yani zaten ben de aynı şekilde çoğu yapamadığım şeyi yapay zekalara soruyorum. ChatGPT'ye soruyorum. Onlardan olmazsa Gemini'ye soruyorum. O da olmazsa Cloud'a soruyorum. Böyle böyle üçünden biri %95 oluyor yani. Tutuyor. O şeyi çözüyor. Sorunuzu çözüyor. Üçünü aynı anda yazıyorsunuz. Üçünü de deniyorsunuz. İlla ki bir tanesi sizin o otomasyonu yapmanızda veya e, çözemediğiniz sorunu çözmenizde yardımcı oluyor. En önemli olan şey şu. İşte otomasyonu yaparken, kurarken çok fazla hatayla karşılaşacaksınız. İşte şu bağlanmadı diyecek, şu not olmadı diyecek. E, ne bileyim API'yi yanlış bağlanmış olacaksınız. İşte HTTP'yi yanlış linkten alıyor olacaksınız. Birçok şey olabilir yani. E, Yani ama burada önemli olan şey pes etmemek. Yani o hataya rağmen ben mesela bir tane Instagram DM otomasyonu kuruyordum. Çok başlarda. Kurduğum zaman yani bir sorun oldu. 3 gün boyunca böyle günde 6-7 saat falan ona harcadım. Günde bak 3 gün boyunca 6-7 saatimi ona harcadım. Siz de şunu. Biraz ben takıntılıyım o yüzden biraz böyle. Yani dediğim gibi gerekirse bir sorun oluyorsa bir hafta boyunca o şeyi araştırın. O şeyi bir kez sağlam bir şekilde öğrendikten sonra zaten aklınızdan hiçbir şekilde silinmiyor. Müşterileri aslında çok kolay bulursunuz. LinkedIn'den, freelance siteleri, Beyond'da, Fiverr, e, Aronet buralardan bulabilirsiniz. E-mail, şirketlerin e-mail bilgilerini gösteren web siteleri oluyor. Buradan bulabilirsiniz. Google Maps'ten bulabilirsiniz. Google Maps'ten verilerini çekiyor. Scraper diye. Oradaki kişileri soğuk arama yaparak bulabilirsiniz. Yani bakkalınızdaki Mehmet amcadan da yapabilirsiniz. İşte tanıdık çevre dost akrabadan da yapabilirsiniz. Burada en önemli olan şey şu karşıdaki kişiye ona sunacağınız ürünü, faydayı net ve etkili bir şekilde anlatabilmeniz. Ya bunun yanında mesela bir iki günlük demo sunarsanız biraz da böyle iddialı konuşursanız bizim Türk insanları iddialı insanları seviyor. Biraz iddialı konuşacaksınız. İddianızı kanıtlayacaksınız. Bitti bu kadar. Yani satışı ana temel noktası kemik noktası bu. Kaç ayda öğrenirsiniz? Eğer ki mesela öğrencisiniz diyelim bir yerde çalışmıyorsunuz. Ve işte herhangi bir işiniz yok, işsizsiniz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Yani günde 7-8 saatinizi ayırırsanız 3-4 ayda öğrenirsiniz. Eğer ki bir işte çalışıyorsanız günde 2-3 saatinizi ayırıyorsanız maksimum o kadar ayırabiliyorsanız ortalama 6-7 ayda orta derecede iyiye yakın bir seviyede öğrenirsiniz. Bu da zaten şey anlamına geliyor. Otomasyon satacak seviyede olma anlamına geliyor. Daha önceden de yapabilirsiniz. O biraz sizin gayretinize, işte olaylar karşısındaki duruşunuza, işte analitik çözme becerisine ne kadar sahip olup olmadığınıza, araştırma kabiliyetiniz ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak değişebilir. Önemli olan şey sorun çıktığında pes etmemeniz lazım. Diyeceksiniz ki ben bunu niye bağlayamadım? Bu uygulama bunu niye bağlanmalı? Bu veriyi buradan niye çekemiyor? İşte bu görüntüyü niye oluşturamıyor? Bu videoyu niye oluşturamıyor? Bunun şurasını değiştirirsem nasıl olur? Şunun şurasını değiştirirsem nasıl olur? Biraz merak etmeniz lazım. İyice kurcalamanız lazım. Eğer ki bu işi meslek olarak yapmak istiyorsanız ciddi bir emek, çaba, efor sarf etmeniz lazım. Hani diyorlar ya kan, ter, gözyaşı işte bu, işte bu var. Bu işte bu var. İstediğiniz, aradığınız şey kan, ter, gözyaşı, emek. Ama şöyle bir şey yani uygulamaları yaptıkça zaten özgüveniniz artıyor diyorsunuz ki ya şey diyorsunuz ben bunu
yapmış adamım, şunu yapmış adamım diyorsunuz. Geleceği var mı? Geleceği tabii ki var. Yani ya da aynı bu şey gibi düşün. İşletmelerin hani Instagram, Facebook reklamları var ya. Her işletmenin oluyor artık. Her işletme web sitesi açıyor artık şeyci tutuyor ya. İşte reklamcı tutuyor. Bu da onun gibi. Sınırsız yani. Hani Türkiye imkansız yani bitmesi. Çok fazla yüz binlerce işletme var. Kayıtlı işletme var. Hadi diyelim tükendi. Avrupa var. Amerika kıtası var. Yani ucu bucağı yok. Yani ulaşacağınız işletmelere artık şöyle de bir şey var. Yani dil bilmenize de gerek yok. Artık Google Meet gibi şeyler, araçlar sizin konuştuğunuz dili o kişinin dilinde, o kişinin konuştuğu dili de sizin dilinizde açıklayan yapay zekaları var artık. Yani o dil bariyeri de ortadan kalktı. Dediğim gibi işte bebek adımlarını atıyor yavaş yavaş. İleride otomasyon kurmayan işletmelerde gerçekten zorunlu gibi bir şey olacak. Yani aynı işletme ruhsatı gibi artık insanların otomasyonlara ihtiyacı olacak. Yani bunun hiçbir şekilde kaçışı yok. Yani bundan 4-5 sene önceki yapay zeka desem, şöyle böyle desem gülerdiniz ama şu an mesela gördüğünüz yeni şeylere karşı bile ağzınız açık kalıyor, hayranlıkla bakıyorsunuz. Şimdi bu kanalda size neyi öğreteceğim? Şimdi bu kanalda size otomasyonları kurmayı, otomasyon uygulamaları, kullandığımız uygulamaları kullanmayı öğreteceğim. N8M, Zapier gibi uygulamaları öğreteceğim. İşletmelere nasıl otomasyonu sattığınızı, nasıl satış toplantılarını yapabildiğinizi, işte yapay zekada önemli haberler varsa ara sıra falan bunları anlatacağım. Yani bu işi meslek olarak yapmak istiyorsanız, bu işten para kazanmak istiyorsanız benim kanalıma gelebilirsiniz. Benim kanalımın sınırları şu. Yapay zeka otomasyonu ve ajanlarını meslek haline getirmek isteyen, işte ajans haline getirmek isteyen, bu işten para kazanmak isteyen insanlara yönelik bir kanaldır. Şu an itibariyle kanalımın e, ana konusu budur. Yani bu tarz insanların kanalıma abone olmasını istiyorum. Ben çok fazla sayıya bakmam ama niteliğe bakarım. Yani amacınız eğer ki bu işi yapmak ve gerçekten para kazanmak istiyorsanız, bu işi meslek olarak yapmak istiyorsanız benim kanalıma gelebilirsiniz. Diğer insanlardan benim en büyük farkım şu: diğer insanlar böyle karmaşık teknik falan anlatıyor ve olayın daha öncesine girmemiş oluyor. Yani böyle şunu şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın değil de şunu şöyle yapıp bunu böyle yapacaksın ama neden? İşte o neden sorusunu ben yanıtlıyorum. Yani karşımdaki 6 yaşındaki çocuğa anlatır gibi örneklerle teker teker tane tane aklınızda kalmayacak şekilde anlatıyorum mantığıyla birlikte. Böylelikle yani aklınızda, hafızanızda kalıcı bir şekilde oluyor. Bu sayede bol örnekli ve bol anlatımlı şekilde anlatmış oluyorum. Yani siz videoyu izlerken bu niye böyle oldu, bu niye buradan geldi derken ben zaten videoda açıklamış olacağım. Yani hem öğretmen gözünden hem öğrenci gözünden anlatabiliyorum olayları. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.